Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer de sizlere Japon omuz denilen omuz tekniğini göstereceğim. O şekilde bir kazak öreceğiz. İplerim yine kilo işi satılan iplerden aldım. İplerim Instagram sayfası Tansel Yün Evi'nden aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pullu, ince pullu, küçük pullu yani mohair karışımı. Bir ip aldım. Şimdi kazağımız hakkında biraz bir teknik bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kazağımıza ense kısmı, burası kazağımızın ense kısmı. Biraz şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Bu ensemizin uzunluğu şuralarda omuz diyelim. Omuz. Şuradan başlayacağız kazağımıza ve şu şekilde Japon omuzu denilen işlemi uygulayacağız. Şimdi ben ensem 19 santim arkadaşlar. Bu ipimle 20-25 tane ilmek attım. 10 santime kaç tane ilmek sığacağını kendim tespit ettim. 14 tane ilmek sığıyor. 19 santime arkadaşlar 20 santim olarak düşündüm. 14 28 ilmekle başlayacağım bu ense kısmına. Yalnız bu ense direkt oturmasın diye burası biraz düşürme yapacağız. Enseyi düşüreceğiz, arka yakayı düşürerek çalışma yapacağız arkadaşlar. Kolay, aslında çok basit bir teknik. Şimdi dilerseniz hep birlikte yapalım. Siz de bu ensenizi ölçün. Öreceğiniz ipten dediğim gibi şöyle 20-25 tane ilmek atın. 10 santime kaç tane ilmek sığıyorsa o şekilde örgünüze başlayabilirsiniz. Şimdi ben 28 ilmek başlayacağım. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesimden dolayı bir sıkıntı olursa kusura bakmayın. Şöyle 10, 20 şöyle yapalım. İlmeğimizi her zaman ben şöyle atıyorum. İlk ilmeğimizi şiş numaramda 6 numara şişle öreceğim arkadaşlar. Sanırım pula denk geldi. Şöyle açabilirsem açacağım. Evet, pula denk gelmiş. Pullu iplerde de böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz ilmeklerde. Evet. Şimdi bu bir ilmek. Bu şekilde 28 tane ilmek atacağız. 4, 5, 6. Evet, 28 ilmeğimizi attık arkadaşlar. Şimdi örgümüze başlayacağız. Ense kısmından, arka enseden başlıyoruz. Şimdi bunu bir sıra şöyle ters örgü olarak bütün ilmeklerimizi örelim. Çünkü şu anda örgümüzün ipim bu tarafta olduğu için arkası. Ben ona dikkat ediyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Örgümüzün ön yüzünde işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi baştaki ve sondaki 3 tane ilmeğin yanından artırma yaparak çoğaltacağız. Önce o üçer tane ilmeği bir işaretleyelim. Arkadaşlar. Şimdi yaka düşürme yapacağız. Yaka düşürme için önce 2 ilmek, sonra 1 ilmek,
Sonra 2 ilmek, 2, 3, 4, bir tane daha yaka düşüreceğiz arkadaşlar. Şu artırma yapacağımız yer, bunlar da yaka düşürmesi yapacağımız yerler. Şu tarafa da işaretleyici koyalım. Önce işaretleyici koymadan da yapabiliriz. Ben size göstermek için koyuyorum. Belli olacak çünkü zaten yaptığımız yerler. Ah, çok rahatsızım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle bir tane daha kaldı. Onu da işaretleyelim. Evet. Şimdi şişimizi alıyoruz. İpimizi, ilmeklerimizi şişimize geçiriyoruz. Büyük şişlerde bu işaretleyiciler sıkıntı oluyor. Dar geliyor. Aslında ben büyük aldım ama onları nereye koydum bulamadım. Şimdi arkadaşlar bu kenardaki ilmek haroşa olacak. Önde düz, arkada da düz yaptığımız zaman haroşa olacak. Onun için şimdi düz yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane düz yapıyorum. İşaretleyiciyi buraya geçiriyorum. Çünkü onun hep yanından artırma yapacağım. Şu ipi yukarıya kaldırıyorum. Şu şekilde takıyorum. Ve şu şekilde bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar. Artırmalarımızı bu şekilde yapacağız. Biraz sık mı örmüşüm acaba? Bir artırma yaptık. Şimdi 1, 2 tane örüyorum. İpi kendimden tarafa çeviriyorum. Şu üçüncüyü örmüyorum. Dönüyorum. Şimdi bunu yine örmeden 1, 2, 3 tane tersimi örüyorum. Şimdi sıra yine işaretleyiciyi geçirdikten sonra 2 tersim, bir tane de haroşam var. Birinci geri dönüşü yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3 tane düz örüyorum. İşaretleyiciyi geçiriyorum. Yine buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine artırma yapıyorum. Pardon arkadaşlar. Şöyle öbür ilmeğe geçmiş. Artırmamı yapıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Sıradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Bunda şu ilmeğimiz vardı arkadan geçirdiğimiz, onu geçiriyorum. İkisini bir alıyorum. Şimdi bunu çıkarıyorum. Sıradaki bir ilmeği örmüyorum, dönüyorum. Yine örmüyorum. Pardon, ipi üstünden geçirecek. Şöyle. Yine örmüyorum. Döndüm.
Bunu haroşa olarak örüyorum. Döndüm. 3 tane düzüm örüyorum. Artık aslında bunu çıkartabiliriz. Zaten yeri belli. Tekrar buradan ilmek kaldırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde artırmasını yapıyorum. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şunun ilmeği örmeden geçirdiğimiz ilmek, onu yukarı çıkartıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu ipi kendimden tarafa çeviriyorum. Şunu örmeden alıyorum, döndürüyorum. Yine örmüyorum. Sonundaki haroşa örüyorum. Şimdi döndüm. 3 tane düz. Bir tane ipi kaldırıyorum, aradaki ipi. Artırmamı yapıyorum. Diğer ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Şu örmeden döndürdüğümüz ilmeğin ipi dolandırdığımız iple beraber, ikisini beraber düz örgü olarak örüyorum. Arkadaşlar bakın, hiç belli olmuyor. Sonra şu sonuncu yıla çıkarttıktan sonra ipi kendimizden tarafa çeviriyoruz. Yine buradan bir ilmek alıyorum. Şöyle dönüyorum. Bunu örmüyorum. En sondakini haroşa örüyorum. Dönüyorum. Bu taraftaki bakın şu şekilde yaka düşürmeyi yaptık. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Yer başa. Şimdi sondan 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şu kaldırdığımız ilmek arkadaşlar, onu kaldırıyoruz. Daha doğrusu etrafından dolandırdığımız ilmek. Çok mu sıkı yapmışım acaba? Şöyle getirelim. Sona doğru gidiyoruz.
Şunu takalım. İşaretleyicilerimizi geçiriyoruz. Arka tarafta dönüşler yapacağız burada. Burada ön tarafta yapmıştık. Evet. 2 taneyi örüyoruz. Bakın şu 3 tane ilmeğin önüne geldik. Buradan bu sefer de bu şekilde alıyoruz. Artırmayı yapıyoruz. Şu şeyi artık çıkaralım. Bu 3 ilmeğin önünden zaten devamlı yapacağız. Elimize dolanmasın. 3 tane ilmeği burada düz örüyoruz. Şimdi arka taraftayız. Bunu haraşo örer gibi örüyoruz. Örmüyoruz. Haraşo olsun önde diye. 3 tane artık ilmeğimizi ördük. Artırdığımız ilmeği ördük. Bıraktığımız 2 ilmeği ördük. Şunu çıkaralım. İlkinde böyle yapıyoruz. Şu ilmeği alıyorum arkadaşlar. Örmeden ipimi öne atıyorum. Dönüyorum. Bunu yine şu şekilde alıyorum. Artırma yerine geldik. Bunu yine alt ilmek 2 ilmek arasından ilmek kaldırıyoruz. Şimdi arka taraftayız. İlmeklerimizi ters örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Şu bizim etrafından dolandırdığımız ipimiz, onu alıyoruz. İkisini birlikte ters örüyoruz. Şurada bir ipimizde uzama olmuş arkadaşlar. Onu ayarlayacağız artık. Şu anda yapacak bir şeyim yok. Şimdi bunu alıyorum. Yine örmeden dönüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Tekrar düz örmeye devam ediyorum. Önde bu ilmeği yine kaldırıyorum. Bu artırmalarımızı ilmek sayımız istediğimiz sayıya ulaşıncaya kadar yapacağız. Bu dönüşler bittikten sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yine örüyoruz. Şimdi burada ayraç vardı, o düştü. Bir tane ip alıyorum, gene örecek gibi yapıyorum. Örmüyorum. Yine örmeden ipi geçiriyorum. Pardon, 3 ilmeğe geldik. Burada artırmamızı yapıyoruz. İsterseniz yaka düşürmeden de yapabilirsiniz. Biraz böyle belki kafa karıştırıcı olabilir sizin için. 3-4 kere giderek
düşürme işlemi yapıyoruz. Hani sizler farklı teknikle de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapmayabilirsiniz. 3-4 sıra bu şekilde yaka düşürme yapabilirsiniz arkadaşlar. Son bir ilmeğimiz var. Onu da yapalım. İpi kendimizden tarafa alalım. Şöyle geçirelim. Artık kısa dönüşlerimiz bitti. Artırmamız devam ediyor. Şimdi artık tamamen ters örüp başa gelelim. Evet, kısa satırlarımızı yaptık. Bakın burası bizim ensemiz oldu. Böyle ense yakayı biraz böyle düşürmüş olduk. Şimdi arkadaşlar şişimde 30 buradan 4 buradan da 4 tane artırmış oldum şimdiye kadar. Şişimde 36 tane ilmek oldu. 28 vardı. 4 buradan 4 buradan 8 36 tane ilmeğim oldu. Şimdi benim ilmek sayıma göre burası 55 santim olduğunda benim şu şöyle göstereyim. Şurası benim için 55 santim olacak beden genişliğim 55 santim. 55 santim de benim için 78 ilmekten oluşuyor. Yani ben buradaki artırmaları 78 ilmek olana kadar yine artırmaya devam edeceğim. 21 tane sanırım bir bakayım. Tabii 42 tane şurada hesap etmiştim. 42 tane ilmeğe ihtiyacım var. 36 çıkarttığım zaman buradan 2, 4, 42 tane ilmeğim var. Yarısı da 21 yapar. Yani 21 bu taraftan, 21 bu taraftan tekrar artırma yapmaya devam edeceğim. Ama şimdi bu kısa satırları yaparken sadece ön sıralarda artırma yapmıştım. Şimdi gidiş ve dönüşlerde yani önde ve arkada bu 3 ilmeğin yanından artışları yapmaya devam edeceğim. 78 ilmek olana kadar artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağız şu an için. Şimdi önde artırmaları göstermiştim zaten. 3 ilmeğin yanından şu şekilde kaldırıyorduk. Şu şekilde ilmeğimizi geçirip artırıyorduk. Diğer ilmeklerimizi burada sıra sonuna kadar örelim. Son 3 ilmeğe kadar arkadaşlar. Evet, son 3 ilmeğe geldim. Burada da şu arkadan şu şekilde kaldırıyorum ilmeği. Şu şekilde artırmamı yapıyorum. Şimdi örgümüzün arkasındaki artışı da göstereyim. Üç tane ilmeği ördük arkadaşlar. Şöyle döneceğiz burada. Artırmayı önden yapacağız. Bir dakika. Evet. Hep de birbirine karışmış. Neyse şunu yapalım, düzelteceğim arkadaşlar. Şunu bir düzelteyim de. İnsanın demek ki rahatsızlığı her şeyi etkiliyor. Şu üçüncü ilmeğimizi de tekrar şöyle örelim. Şimdi arkadan artırmayı yapmak için döndüreceğim arkadaşlar. Ama arka artırmayı da ön tarafta yapacağım. Daha düzgün olması için.
Yine aynı sanki buradan geliyormuş da artırıyormuşuz gibi yine buradaki bu ilmeği aynı şekilde kaldıracağım, böyle döneceğim. Döndükten sonra şu şekilde öreceğim. Yanındaki ilmeği de örmeye aynı şekilde devam ediyoruz. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa önde ve artırmaları arkada o şekilde yapabilirsiniz. Örüyorum, tekrar sona doğru 3 ilmek kalana kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, son 3 ilmeğe geldik. Önden çeviriyorum. İlmek yönleri aynı olsun diye çeviriyorum arkadaşlar. Bakın burada artırmalarımız aynı ilerlesin diye bunu yapıyoruz. Ama dediğim gibi size nasıl uygun geliyorsa o şekilde de artırabilirsiniz. Yani burada ilmeklerimiz dediğim gibi 78 tane olana kadar her ön ve her arka sırada artırmalarımızı yapacağız. Bu şekilde 78 ilmek olana kadar bu işlemi tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, artırmaları her iki taraftan, önden ve arkadan yaparak 78 ilmeğe ulaştırdım. Benim için bu genişlik yeterli söylemiştim, 55 santim civarı. Şimdi hiçbir şey yapmadan dümdüz aşağıya doğru öreceğim. Şimdi ne kadar ördüğümü de ördükten sonra tekrar size söyleyeceğim. Şimdi artık hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyorum. Evet arkadaşlar, buradan dediğimiz gibi artırmaları yaptık. 78 tane ilmeğimiz oldu. Sonra dümdüz örelim demiştim. Şimdi ne kadar ördük? Şöyle ilk önce şurada hemen bir ölçü vereceğim. Bu işaretlediğim yer arkadaşlar kol için ayırdığım yer. Şöyle nasıl göstereyim onu size. Şu kalem şöyle, bakın şöyle düz olarak koyduğumuzda, yani kol için olan kısım şu arkadaki şeyde sayarsak 23 santim civarında kol oyuntusu için bıraktığımız kısım. Şuradan itibaren baktığımızda arkadaşlar, bakın şurada artırmaları bitirdiğimiz yere işaretleyici koydum ve kolumuzun olacağı yere de işaretleyici koydum. Sıra olarak bakarsak 26 sıra gidiş geliş 26 sıra ördüm. Santim olarak bakarsak 13 santim örmüşüm arkadaşlar. Buraya kol için işaretleyiciyi koyduktan sonra aşağıya doğru beden kısmını ördüm. Biliyorsunuz bu kaza arka enseden başladık. Tekrar söyleyeyim. Belki buradan yakalayanlar olur. Başa dönerler. Buradan aşağı doğru örüyoruz. Şurası da aşağıya beden uzunluğumuz olacak yer. Şöyle baktığım zaman da orası 20 santim olmuş. Bir 12 santim lastik öreceğiz buraya. Yani şöyle şuraya kadar gelecek. Baktığımızda, bitirdiğimizde 33 santim olacak. Tamamen yukarıdan baktığımızda 60 santim olacak uzunluğumuz arkadaşlar. 60 santim civarı olacak. Tam bittiğinde daha sağlıklı ölçümler vereceğim. Şimdi dediğim gibi buradan şu kol için 13 santim ördük. 26 sıra. Burayı yaklaşık 20 santim ördüm. 40 sıra gidiş geliş 40 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar bir ters bir düz lastik yapacağız. Bunun için şu anda tabii yanıma almamışım. O yüzden gösteremeyeceğim. Şişim 6 numara ya arkadaşlar. 5 numaralı şişle bir ters bir düz lastik öreceğim. Onu zaten biliyorsunuz, bir ters bir düz lastik örmeyi. Biraz toparlamasını istiyorum. 12 santim örünce ondan sonra örerek kesme yapacağız. Düzü düz, ters ters gösteriyorum, zaten videolarımda var.
yapacağız, bitireceğiz. Sonra artık ön tarafa geçeceğiz. Şurası bizim biliyorsunuz şöyle çevirdiğimiz zaman burası şöyle bir ense oyuntusu yaptık bu arkada. Şuradan itibaren Japon omuzu buradan itibaren öreceğiz. Kol şeyleri bedenimizi ön bedeni buradan itibaren örüp öne doğru devireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu bitirelim. Sonra birlikte buradan ilmek alıp örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, en son lastiğini yapmıştık. Dediğim gibi 12 santim tek bir ters bir düz lastik ördük, bitirdik. Şimdi affedersiniz. Şimdi artık öne doğru kısmı yapacağız. Bu Japon omuz. Şimdi bir tarafını ben yaptım. Diğer tarafını da birlikte yapacağız. Buraya birleştirerek önü tekrar bütün olarak öreceğiz arkadaşlar. Pardon. Şişim düştü, kusura bakmayın. Bunu yardımcı şişe aldım. Şimdi zaten 6 numaralı şişle örüyorduk. Bu tarafı da birlikte yapacağız. Şu gördüğümüz yer var ya arkadaşlar. Şurası. Yani şu artırma yaptığımız yer arkadaşlar. Buraya 29 tane ilmek alacağız. Şöyle isterseniz ilkini tığ yardımıyla alabiliriz. Bir dakika, pardon. İp karışmış. Şöyle bir düzelteyim. Pardon, ipi buradan kesmedim ki kafa kalmadı. Çok hastayım. İkide bir size de hastayım diyorum. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu ipimizi alıyoruz. Şuraya batarak şöyle ilk ilmeğimizi alalım. Bir tane. Yanına ikinciyi de aldıktan sonra şu ipe bir düğüm atalım. Kaymasın diye. Sonra saklayacağız zaten ipleri. Evet. Bu şekilde buraya kadar 29 tane ilmek alacağız. 2 3 4 5 6 27 28 ve şuraya 29 arkadaşlar. Şimdi döneceğiz. Dönüyoruz. Bu 29'u 25 ilmeğe düşüreceğiz. Omuz şey tarafından, kol tarafından arkadaşlar, yaka kısmından değil. Onu da şöyle son ilmeklerde yapalım. Şurada son 3 ilmeğim var. Şunların ikisini, hatta şöyle yönlerini değiştireyim, alışıma göre yapayım. 2 ilmeği bir alarak kestim.
Bir ilmek eksiltmiş oldum. 28 ilmeğim kaldı. Şimdi onu arka yüzden kestik ama bundan sonrakilerini ilk yüzden keseceğiz. Şimdi bir tane ördüm. 2 ilmeği bir aldım. Bir tane daha eksiltmiş oldum. İkinci eksiltmeyi yaptım. Gidelim gelelim bir tane daha keselim. Gidelim gelelim bir tane daha keselim. Her ön yüzde şimdi bir arkada bir tane kestik. Ön yüzde ikinciyi kestik. Ön yüzde 2 tane daha keselim. Toplamda 4 tane ilmek eksiltmiş olalım. Evet arkadaşlar. 4 tane eksiltmeyi yaptıktan sonra 25 tane ilmeğimiz kaldı. O 25 tane ilmeği de yani toplamda şurada ilmek aldığımız yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkada haroşa sıra, ters örgü sırası yani 10 sıra örgümüzü ördük geldik. Şimdi artık diğer tarafta yaka için artırmalarımızı yapmıştık. Şimdi de burada yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunları ön yüzde yapmıştık. Bunları da arka yüzde yapacağız. Şimdi önce bir tane artırma yapacağız. Bir tane artırma için şuradan kaldırıyorum ilmeği. Şu şekilde biraz şöyle yakınlaştırayım. İlmeği kaldırdıktan sonra şöyle arkadan girip bir tane arada artırma yaptık. Ters örgü örüyoruz. Tekrar önde düz örgü örüp tekrar arka sıraya gelince tekrar artırma yapacağız. Evet arka yüzdeyiz. Bir tane artırma yapmıştık. Şimdi ikinci artırmayı yapacağız. Arkadan şöyle ilmek içine battım, çıkarttım. Şöyle bir tane yaptım. Yine aynı ilmeğe battım. Örer gibi yaptım. Şöyle 2 tane ilmek artırmış oldum. Bunları da ters örgü olarak örüyorum. 1, 2 tane artırmış oldum arkadaşlar. Tekrar ters örgü örelim. Ön yüzü örelim. Tekrar artırma yerine gelelim. 1 artırdık. Şimdi de 2 artırdık. Tekrar arka yüzdeyiz. Artırma yapacağımız yerdeyiz arkadaşlar. Yine şuradan ilmeğe batıyorum. Şöyle örer gibi yapıyorum. Örmüyorum. Şişe takıyorum. Yine aynı ilmeğe batıyorum. Örer gibi yapıyorum. İçinden çıkartıyorum. Örmüyorum. İki tane daha artırma yapmış oldum. 1, 2. Ne yaptım arkadaşlar? 1 artırdım, 2 artırdım, 2 artırdım. Şimdi tekrar ters örelim. Önde yüzü örelim. Son artırmamızı da yapacağız. Evet. Son artırmamızı yapacağız. 1 artırdık, 2 artırdık, 2 artırdık. Bu son artırmada da 3 tane artıracağız arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Tersimizi örelim. Ön yüzü de tamamlayalım. Birlikte devam edelim. Artık birleştireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar artırmaları tamamladık. Son bir artırmamız var. Şu araya ilmek atacağız. Bu şekilde. Şimdi artırmayı birlikte yapalım, birleştirelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, önde bitti. Lastiğimizi de ördük, bitirdik. Ben kolun bir tanesini ördüm. Şimdi diğerini de size anlatacağım. Oldukça basit. Şimdi şu kol için ayırdığımız, işaretleyici koyduğumuz yerler vardı. Biliyorsunuz, şurası. Şu iki yer. Şöyle ikisini tutalım. Şuraya bir işaretleyici takalım arkadaşlar. Kolu 50 ilmekle öreceğiz. 25 ilmek şu ortaladığımız yere kadar alalım. 25 ilmek de diğer yere kadar alalım. Toplamda 50 ilmekle kola başlayacağız. Düz örgü örüyoruz. Onun dışında hemen göstereceğim. 12 sıra şu ters örgüleri saydığımızda 12 sıra arayla 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa her iki baştan eksiltme yapacağız. En son eksiltmeden tekrar 12 sıra sonra lastiğimizi öreceğiz. Lastiğimiz gene 24 sıra öreceğiz. 12 santim öreceğiz arkadaşlar. Sonra da keseceğiz. Dediğim gibi 50 ilmek 38 ilmeğe düşecek. 12 sıra aralıklarla her iki de taraftan birinci ilmeği değil yanındaki ilmekten kesin arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. İlk ilmeği bakın şurada kesmiyorum hani şu kenar bozulmasın diye yanındaki iki ilmeği kesin siz de aynı benim gibi kenar şeyimiz bozulmasın, düzenimiz bozulmasın. Onun için onu anlatacak farklı bir şey yok. Sadece sayılarını vermem yeterli. Dediğim gibi kolu da aynı şekilde ördükten sonra buradan başlayarak kolu ve bedeni dikerek bitireceğiz. Her iki taraf içinde. Sonra yakaya ilmek alacağız. Yakayı da göstereceğim arkadaşlar. Zaten yakamız çok ince bir lastikten oluşacak. Bunun gibi kalın oluşmayacak. Tabi isteyen boğazlı kazak da yapabilir. O tamamen size kalmış veya daha dik yakada yapabilirsiniz. Ama ben kısa olarak kısa yapacağım. Onu göstereceğim size. Yuvarlak yaka yapacağız yani. Şimdi dediğim gibi bu diğer kolu da örelim, dikelim. En son tekrar yakayı ilmek alacağız. Lastik çalışması yapacağız arkadaşlar. Bitireyim o dediğim işlemleri tekrar yaka için devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazağımız bitti. Ben dikişlerini de yaptım. Şöyle düzeltmedim tabii daha hemen diktim. Şöyle hafif buhara da tutulabilir. Nemli ıslatılıp gerilebilir de. O şekilde de yapabilirsiniz. Çok şık oldu. Güzel oldu. Şimdi bir tek yakamız kaldı arkadaşlar. Şu Japon omuzu da gösterelim. Meşhur Japon omuzumuzu da gösterelim. Evet. Bakın omuzumuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben bunu kızıma ördüm. Ne kadar ölçüsü diyeceksiniz. Bu XS bedeni olur arkadaşlar. Küçük çalıştım. İlmekleri çoğaltabilirsiniz. Ölçüleri de vereceğim. Ona göre çoğaltabilirsiniz. İsterseniz şimdi de verebilirim. Şimdi vereyim. Sadece zaten yakamız kaldı. Şöyle eni 45 santim arkadaşlar. Tam şu omuzdan etek ucuna kadar 51 santim. Şu omuzumuz 15 santim. Kol lastiğe kadar arkadaşlar koltuk altına kadar 38. Lastikle beraber de 50 santim oldu. Başka da ölçü vereceğim yer herhalde yok. Pardon. Şimdi yine 5 numaralı şişimizi, 1 numaralı düşük şişimizi alıyoruz. Yılbaşı kazağı yaptım kızıma. Bunu da bugün bitirirsem. Şimdi arkadaşlar belirli bir sayımız yok. Ne gergin yapacağız ne de çok bol yapacağız.
şöyle gerdirmeden tansiyonu güzel ayarlayarak ilmek tansiyonumuzu ilmek çıkartarak şuraya şöyle bir düğüm attım. Şişimizi alıyoruz. Yaklaştıracağız biraz. Şimdi şu bizim birinci ilmeğimiz. Şimdi şöyle yapalım. Çok düzgün olması için. Ben genelde o şekilde çalışıyorum. Sizler de o şekilde çalışın arkadaşlar. Şimdi şunun tam ortasını buluyoruz. Buraya kaç ilmek atacaksak diğer tarafa da aynı ilmek sayısını atalım. Öyle olunca daha düzgün oluyor. Şimdi şu arka ortayı da hemen şöyle bulalım. Bunlar püf noktaları. Evet. Arkayı da yarısını ne kadar alırsak diğer yarısında o kadar ilmek alalım arkadaşlar. Eşit olsun. Şimdi şu bizim birinci ilmeğimiz. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya koyayım ses çıkarmasın. 3, 6. Şöyle 7 yapalım. 8, 9, 10. Şuraya 11 olsun. 12, 13, 14, 15, şöyle 16, şöyle şuraya batalım. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şuraya batalım. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şuraya kadar 24 tane attık arkadaşlar. Şimdi şu ayracığı çıkartalım işaretleyicimizi. Diğer şuraya kadar da 24 tane ilmeği aynı göz kararıyla atalım. 24 tane de buraya denk geldi. Şimdi şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane buraya attık. 11. Diğer tarafa da 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle bir bakalım 11.
Tam ortadan başladık. 11 oluyor. 11, 22 oldu. 24'te ön ilmeklerimize 48 tane ilmeğimiz oldu. 11, 11, 22. Bunlar da 20, 24, 24, 48. İkisini toplayıp şu anda kafadan toplayamayacağım. Bu kadar ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şöyle hemen şişimizi, benim aslında var küçük şişim ama bununla başlamış oldum. Varsa 40 santimlik şişiniz, onunla yapabilirsiniz. Şimdi aynı yakamıza da bir ters bir düz lastik yapacağız. Ama ondan önce şuraya şöyle bütün ilmeklerimizi bir sıra ters geçelim. Tamamlayıp sıra başına gelelim. Şu şekilde önde haroşa görüntüsü oluşturalım. Evet arkadaşlar, bir sıra tersimizi gittik. Şimdi bir düz bir ters lastik öreceğiz. Onu ne kadar örelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra bir düz bir ters lastik örüp keserek bitirelim arkadaşlar. Aslında iğneyle kapatma yapsak iyiydi ama bu ipimiz pullu. O bizi çok zorlar. O yüzden normal kesim yaparak kapatabiliriz. Zaten göstermiştim daha önceki, ama yok, onu siz görmediniz herhalde. Daha o videoyu yayınlamadım. İğneyle kapatmayı. Normal kesim yapın arkadaşlar. Ben de öyle yapacağım çünkü. O şekilde yapıp bitirelim. Kazağımızı da tamamlamış olalım. Ben bitmişini kendi üzerimde gösteremeyeceğim. Küçük olduğu için mankene giydiririm. Manken üzerinde tekrar küçük bir video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, yakayı da bitirdim. Ben gene iğneyle kapattım. Nasıl kapattım? O simli ipi kestim. İğneme sadece normal ipten takarak kapattım. Şu şekilde. Güzel oldu. O iğneyle kapatmayı aslında bir video çektim ama onu daha yayınlamadım. Ama bundan sonraki videolarımda göstermeye çalışacağım. Bunu çekmedim çünkü olur mu olmaz mı derken, hani simli ipten dolayı simli ipi kesip sadece normal angora ile devam ettim. Yani yaka kısmındaki iğneyle kapatma kısmında. Yakamız oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle arkasını da tekrar ben size şöyle Japon omuzu şöyle bir göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Şöyle gösterelim. Ölçüleri vermiştim zaten. Şöyle biraz küçülteyim. Evet. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.